Herkese günaydın. Bugün analizimize Merkez Bankası'nın web sayfasıyla başlıyoruz. Şimdi dün gece dövize bağlı vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili ne oldu, ne bitti Merkez Bankası'nın sayfasında yayınlandı. Şimdi aslında buradan tek bir bölüm okuyacağım size. Artık buradan ne çıkarım yaparsınız o size kalmış. 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, euro ve İngiliz sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabilecekler. Yani 20 Aralık 2021 tarihinde dolar, euro, sterlin hesabınız varsa siz ancak bu destekten yararlanabiliyorsunuz. Bu bir kere bir destek olarak açıklanıyor. Yani elinizde 20 Aralık tarihinde Türk lirası varsa siz bundan faydalanamıyorsunuz. Dolayısıyla bu da şu demek oluyor. Elinde Türk lirası olanlar bu tarihte tekrar döviz almak durumunda birikimlerini enflasyona karşı korumak istiyorlarsa. Dolayısıyla daha fare doğurdu diyebiliriz. Tabii o gece yaşanan satışlarda çok yazık oldu diyeceğim ya, başka bir şey bulamıyorum. Ancak tabii dövize de geçmeden önce 20 Aralık tarihinde dolar, euro veya sterlin hesapları olanlar da bir bankacılarıyla konuşsunlar. Ama şunu da unutmayın, 3 ay, 6 ay, 12 ay. Dolayısıyla 3 ay sonra Merkez Bankası'nın bir müdahalesiyle bu doların düşürülmeyeceğinin de bir garantisi yok. Yani bunun üstünde iyice bir düşünmek gerekiyor kısacası. Şimdi biz grafiklerimize geçelim. Dün sabah yaşadığımız şu 11'lere doğru gelen satışlar sonrasında yukarıda belirlediğimiz 13.90-13.70 direnci çalıştı. Ve tekrar satışlarla ara desteğimiz olan 12.50-12.70'lere doğru devam etti. Gece yarısı bu 12.50 ve 12.70 desteği de kırılarak tekrar aşağıda 11.60, 11.69, yukarıda da gene 12.50-12.70 direnci bu aralığa tekrar geri döndü. Şimdi çektiğim videolarda aldığım çok fazla sorular oluyor. Buradan alalım mı? Artık alım zamanı mı, satalım mı diyen soranlar var. Hatta pazartesi gecesinden sonra daha çok satalım mı sorusu gelmeye başladı. Şimdi bunun cevabını verebilmek mümkün değil. Eğer birileri size al veya sat diyorsa da zaten o kişiden de uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunu önceden bilmek, kesin olarak bir tahmin yapmak söz konusu değil. O yüzden biz teknik analize esas alıp bu seviyelerde neler yapabileceğimize bakacağız. Burada da bu 3 bölgeyle ilgili, bu 3 destek direnç bölgeleriyle ilgili oluşturulabilecek çok sayıda strateji var. Ancak çoğunuzun bankadan işlem yaptığınızı düşünürsek, alım-satım farklarının çok yüksek olmasından ötürü şöyle dar alanlarda hareket etmek yerine aşağıda 11.60, 11.69 bölgesini alım için, yukarıda da 13.90, 13.70 aralığını satış için kullanmanız sağlıklı olacaktır. Teknik analize göre gene 13.90 üstünde kapanışlarda alım fırsatıdır. Almak gerekir. Ancak ben artık şuradaki bu yükseliş gibi bir yükselişinde olacağına pek inanmıyorum. Çünkü pazartesi gecesi çok insanın canı yandı. Burada satış yapanların büyük bir kısmı artık tekrar dolar almaktan korkacaklar. O eller al tuşuna basmaya karar verdiğinde o parmaklar çok fazla titreyecek. Dolayısıyla pek çok kimse artık burada tekrardan dolar alamayacak. Dolayısıyla artık 13.90, 14'ün üstünün biraz zorlanacağını, biraz vadeye yayılacağını, daha uzun vadede tekrar bu seviyelere dönülebileceğini düşünüyorum. Bu arada beklediğim, eğer erken seçim gelirse belki kısa bir süreliğine tekrar buralara bir atak olabilir. Ancak daha çok anket sonuçlarına göre de buradan tekrar satışlar gelecektir diye düşünüyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim. Sermayenizin tamamıyla burada işleme girmeniz şart değil.
aşağıdan kademeli alımlar, daha doğrusu paçal yaparak aşağıya düştükçe alımlar yapıp yukarıya çıktıkça gene kademeli satışlar yaparak işlemler stratejiler oluşturabilirsiniz. Yani bunlar aslında belli bir bilgi, birikim ve tecrübe gerektiren şeyler. O yüzden demiştim, anlatmaya çalışmıştım. Buraları artık traderların alanıdır. Eğer sizin bir işlem stratejiniz, sizin bir oyun planınız yoksa, nerede stop olmanız gerektiğinizi bilmiyorsanız, nerede kar al seviyesi belirleyip karınızı alıp cebinize koymayı bilmiyorsanız, burada olduğu gibi pek çok karda olan hesap döndü zarara, ondan sonra satışlar yapıldı. Dolayısıyla oyun planı, işlem stratejileri, bunları oluşturamıyorsanız bu bölgelerde işlem yapmak gerçekten çok tehlikeli olur. Bu uyarıyı da yapmadan geçmek istemiyorum. Evet, videonun sonunda son olarak bir gram altına da bakalım. Normalde 2 ayrı video çekiyordum ama bugün tek videoda toplayacağım hepsini. Şimdi gram altında durum tabii dolardan kaynaklı oldukça sıkıntılı. Gram altında 1000 lira üstündeki seviyelerden 639-640 liralara kadar bir düşüş yaşadı. Buradan gelen tepkiler, benim beklentim dün 840-822 aralığına kadar gelebileceğiydi. Fakat 811'lerden tekrar satışlarla karşılaştık. Şimdi tüm bu hareketin sebebi dolar Türk lirasındaki düşüş. Fakat tatsız bir durum ons altında da mevcut. 1790'da bir desteğimiz vardı. Bugün itibariyle burayı kırdık. Hatta döndük, destek bölgesini direnç olarak çalıştırdı. Ve tekrar buradan bir satışlar geliyor. Şimdi ons altının da hedefinin takribi aşağıda 1763-1758 seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla eğer dolar Türk lirası biraz kendini toparlayabilirse buralarda sabit kalma ihtimali var gram altının. Ancak dolar Türk lirasında bu yeni hesaba geçmek için dolar satışları gelecek olursa hem dolar satışlarından hem de ons altının düşüşünden çok daha fazla etkilenecektir. Ancak ben panik satışlar yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Aşağıda 1758'ler kırılmadan dolar Türk lirasında da 11.60'ın altında hareketler görülmeden satış yapmanın çok sağlıklı olacağını zannetmiyorum. Düşük fiyattan sattığımız gramları yüksek fiyattan tekrar yerine koymak zorunda kalabiliriz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.